Basamakların bittiği yerde boşluk başlamıyor. Kayalar başlıyor. Güllük Dağı'nın dik göğsüne yaslanmış, bulutların gri karnına değen o devasa taş bloklar, binlerce yıl önce buraya yerleşenlerin sertliğini taşıyor. Rüzgar, vadinin derinliklerinden yukarıya tırmanırken ıslık çalmıyor. Bir fısıltı bu. Aşağıda modern dünyanın uğultusu çoktan silinmiş. Burada sadece taşın suskunluğu var. Ayak altındaki zemin güven vermiyor. Kaygan, eğimli ve her an parçalanmaya hazır bir kireç taşı denizi. Termessos kendini misafirlerine açan bir şehir değil. Kendini saklayan, koruyan ve nihayetinde yutan bir dev. Yolun bittiği yerdeki o büyük kapı hala ayakta. Ama kapıdan geçmek, içeri girmek anlamına gelmiyor. Şehir, dağın her kıvrımına, her sarp kayalığına öyle sinmiş ki, neresinin doğa, neresinin mimari olduğunu anlamak imkansız. Duvarlar kayalardan doğuyor. Kayalar, duvarların içinde eriyor. Burası Solimlerin yurdu. Homeros'un vahşi dediği, İskender'in ise kartal yuvası diyerek kuşatmadan vazgeçtiği o yüksek menzil. Yukarı baktığınızda göreceğiniz tek şey, gökyüzünü yırtan sivri zirveler. Aşağı baktığınızdaysa sadece yeşil bir uçurum. Hava burada daha ağır. Oksijen azlığından değil, zamanın yoğunluğundan. Attığınız her adımda bir sarsıntı hissi. Sanki şehir henüz tam olarak ölmemiş, sadece nefesini tutmuş bekliyor. Tapınakların devrilmiş sütunları, devasa bir satranç tahtasının terk edilmiş taşları gibi ortalığa saçılmış. Hiçbir el onları düzeltmemiş. Hiçbir restorasyon çabası bu vahşi yalnızlığı bozamamış. Sarmaşıklar 1000 yıllık taşların arasından süzülerek onları boğmaya çalışıyor. Kökler mermerleri çatlatıyor. Doğanın yavaş ama kararlı intikamı. Tiyatroya ulaştığınızda manzara bir ödül değil, bir ceza gibi dikiliyor karşınıza. Arkanızda dik bir kaya duvarı, önünüzde ise dipsiz bir boşluk. Seyirciler burada oyun izlemediler. Onlar burada egemenliklerini izlediler. Altlarındaki uçurumun onları dünyanın geri kalanından nasıl ayırdığını gördüler. Bu tiyatro sanatı değil, ulaşılmazlığı kutsamak için inşa edilmiş. Taş koltukların arasına sıkışmış küçük kertenkeleler bu sessizliğin yeni sahipleri. Onlar duruyor, siz yürüyorsunuz. Taşın soğukluğu ayakkabı tabanlarınızdan yukarıya, dizlerinize kadar tırmanıyor. Bir ürperti ama soğuktan değil. Toprak burada ince. Altı hep sert, hep kaya. Sarnıçların ağızları karanlık birer kuyu gibi açılıyor yerin altında. Su sesini bekliyorsunuz ama gelen tek şey derin bir serinlik. Şehir susuzluğunu binlerce yıl önce ilan etmiş. O büyük depremden sonra damarlarındaki su çekildiğinde bu devasa gövde kurumaya başlamış. İnsanlar gitmiş, taşlar kalmış. Şimdi her köşe başında bir gölge, her yıkıntının altında bir bakış hissediliyor. Termessos izlenmekten hoşlanmıyor. O sadece izliyor. Yerin altındaki sarnıçlar şehrin gerçek kalbiydi. 5 devasa oda, kayanın içine oyulmuş devasa boşluklar. Roma'nın mühendisliği burada Grek sertliğiyle çarpışmış. Işık yukarıdaki küçük deliklerden içeri sızdığında toz zerrelerinin havada asılı kaldığını görüyorsunuz. Su bu şehir için bir lütuf değil, bir zorunluluktu. Dağın zirvesinde, bulutların arasında yaşamanın bedeli. Her damlayı saklamaktı. Bugün o odaların dibinde sadece kuru yapraklar ve yüzyılların tozu var. Ama duvarlardaki su izleri... Arkeolojik raporlar şehrin asla tam olarak fethedilemediğini yazar. Milattan önce 333 yılında Büyük İskender, Pamfilya ovalarından yukarı baktığında bu kenti gördü. Ordusunu dağın yamacına dizdi. Ama Termessoslular yukarıdaki dar geçitleri tuttular. Tek bir askerin bile geçemeyeceği kadar dar. Sadece ölümün sığabileceği kadar dik yollar. İskender, zamanını ve askerlerini bu inatçı taş yığını için harcamak istemedi. "Kuşu yuvasında bırakın," dedi ve devam etti. Bu cümle şehrin kaderini belirledi.
Termessos, dışarıdan gelenin değil, içeriden çürüyenin kenti oldu. Gimnasyon kalıntıları, eğitimin ve bedenin nasıl bir disiplinle yoğrulduğunu gösteriyor. Dev bloklar hiçbir harç kullanılmadan birbirinin üzerine bindirilmiş. Statik bir mucize değil bu, bir inat eseri. Taş işçiliği o kadar hassas ki araya bir kağıt parçası bile sokamazsınız. Depremler bu blokları kaydırmış, bazılarını devirmiş ama ruhunu söküp atamamış. Şehrin agora kısmına geçtiğinizde sütunların devriliş yönleri size o büyük sarsıntının hangi yönden geldiğini anlatıyor. Doğu-batı aksında bir yıkım. Toprak sallandığında binalar birer kağıt kule gibi değil, devasa kaya parçaları gibi birbirinin üzerine binmiş. Meclis binası, yani Buleteryon, şehrin zihnidir. Burası kararların alındığı, savaşların planlandığı, İskender'e meydan okuyan o iradenin şekillendiği yer. Duvarlar hala yüksek, çatı çoktan çökmüş ama oturma sıraları yerli yerinde duruyor. Buradaki akustiği test etmeye kalkmayın. Sesiniz size yabancı bir tonla geri döner. Sanki taşlar sizin modern sesinizi kabul etmiyor, onu kendi eski dillerine çevirip boşluğa fırlatıyor. Bulunan sikkeler üzerindeki Pegasus figürü, şehrin yerle olan bağının ne kadar zayıf, gökle olan bağının ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı gibi. Onlar yere basanlar değil, yükseklere sığınanlardı. Şehrin nekropolü, yani ölüler şehri, ana yerleşimin hemen dışında başlar. Ama burada ölüler, dirilerden daha görkemli evlerde yaşarlar. Sarp kayalıklara oyulmuş kaya mezarları birer balkon gibi vadiye bakar. Alçak kabartmalardaki savaş sahneleri, kalkanlar, kılıçlar, ölüm bile burada bir güç gösterisidir. Lahitlerin kapakları ağır, bazıları defineciler tarafından patlatılmış, içleri boşaltılmış. Ama o boşluk bile bir şey anlatıyor. Buradan giden sadece insanlar değil, onların hatıraları ve kutsalları da birer birer sökülüp alınmış. Geriye kalan tek şey, taşın üzerine kazınmış, rüzgarın aşındırdığı o silik isimler. Kim oldukları önemli değil artık. Nerede durdukları önemli. Yolların bittiği yerde patikalar fatallanıyor. Bir ucu tiyatroya, diğeri hiçbir yere çıkmayan o dik yamaçlara. Şehrin içindeki küçük bir ev kalıntısına yaklaştığınızda eşik taşının aşınmış olduğunu fark ediyorsunuz. Yüzyıllarca süren o küçük, günlük temaslar. Binlerce ayak izinin bıraktığı o hafif çukurluk. Bu büyük savaşlardan daha gerçek bir iz. Bir annenin çocuğunu çağırmak için durduğu yer, bir babanın akşam yorgunluğuyla yaslandığı duvar. Sütun başlıklarında bazılarında yarım kalmış motifler var. Usta, çekicini ve kalemini bir an için bırakmış gibi. Belki de o an, yerin altından gelen o derin uğultuyu duydu. Belki de suyun sarnıçlardan çekilmeye başladığını gördü. İşini bitiremeden gitmiş. O yarım kalmış yaprak motifi, Termessos'un hikayesidir. Tamamlanmamış, yarıda kesilmiş, aniden terk edilmiş bir ihtişam. Evlerin duvarlarındaki nişlerde bir zamanlar kandillerin durduğu izleri hala seçilebiliyor. O iz, 1500 yıl öncesinin karanlığını aydınlatan ateşin son şahididir. Parmak uçlarınızı o siyah lekeye sürdüğünüzde, zamanın ne kadar ince bir perde olduğunu anlıyorsunuz. Yukarıdaki Herion, yani anıt mezar, şehrin en gizemli noktalarından biri. Bir savaşçının ya da bir kahramanın son uykusu için seçtiği bu nokta tüm vadiye hakim. Mezarın etrafındaki süslemeler bölgenin vahşi doğasını yansıtıyor. Aslan başları, sarmaşıklar, mitolojik yaratıklar. Ama mezar odası boş. Sadece bir hava akımı var içeride. Bir fısıltı gibi duvarlara çarpıp dönen rüzgar. Yaşanmışlığın bu kadar yoğun olduğu bir yerde bu kadar büyük bir boşluk hissi insanı sarsıyor. Bir zamanlar burada şenlikler yapıldı, kurbanlar kesildi, pazarlıklar döndü. Şimdi ise sadece çam ağaçlarının iğneleri dökülüyor taşların üzerine. İnsanlar buradan giderken yanlarına ne aldılar? Değerli eşyalarını mı yoksa sadece canlarını mı? Evlerin içinde unutulmuş bir çömlek parçası,
bir dokuma tezgahının ağırlığı, bir çocuk oyuncağının kırığı. Bunlar rastlantı değil. Bunlar gidişin acedesini anlatan dilsiz tanıklar. Termessos bir plan dahilinde değil, bir panik içinde boşalmış gibi. Su bittiğinde hayat da bitmiş. Kaynakların kuruması en büyük ordulardan daha yıkıcı olmuş. İskender'in alamadığı surlar görünmez bir düşmana, susuzluğa boyun eğmiş. Şimdi o boş evlerin odalarında sadece rüzgar misafir oluyor. Kapı eşikleri artık kimsenin girmeyeceği birer anıt. Şehrin en uç noktasında, uçurumun kenarına inşa edilmiş o küçük tapınak, mimari bir imkansızlık gibi duruyor. Oraya o dev taşları nasıl çıkardıkları, hangi kaldıraçlarla o dengeyi kurdukları bir muamma. Ama asıl soru bu değil. Asıl soru neden? Neden bu kadar uçta, neden bu kadar tehlikeli bir noktada? Belki de tanrılarına daha yakın olmak için değil, insanlardan daha uzak olmak için. Bazı taşların üzerindeki semboller bilinen hiçbir Prek ya da Roma alfabesine uymuyor. Yerel, Solim dilinin son kalıntıları belki de. Ama kimse onları okuyamıyor. Hava kararmaya başladığında Termessos'un çehresi değişir. Gölgeler uzar ve sütunlar devasa parmaklar gibi vadiye uzanır. O anlarda yıkıntıların arasında bir hareketlilik sezersiniz. Bir taşın yuvarlanışı, bir çalının hışırtısı. Dağ keçileri mi, yoksa şehrin eski sahiplerinin huzursuz ruhları mı? Yanıt yok. Sadece bir his. Tiyatronun altındaki tonozlu geçitlerde yankılanan o ses, sizin kendi nefesiniz mi, yoksa taşların arasına sıkışmış 1000 yıllık bir soluk mu? Ses yön değiştiriyor. Bir sağınızdan, bir solunuzdan. Kaynak belirsiz. Gizem, Termessos'ta bir dekor değil, bir yapı taşıdır. Tapınakların altındaki gizli geçitler, nereye çıktığı bilinmeyen dehlizler, bir tanesine girmeye yeltendiğinizde serinliğin sizi geri ittiğini hissedersiniz. Işığınızın ulaşamadığı o derinlikte bir şeylerin beklediği duygusu. Bu bir korku değil, bir saygı duruşudur. Şehir sırlarını vermiyor. Onları sarnıçların dibine, kaya mezarlarının kuytusuna, devrilmiş sütunların altına gömmüş. O sessizlik bir savunma mekanizmasıdır. Aniden bir sessizlik çöker. Kuşlar susar, rüzgar kesilir. O an Termessos'un tam ortasında durduğunuzu anlarsınız. Ama fiziksel olarak değil, zamansal olarak. Geçmişle şimdi arasındaki o ince çizgide, taşın üzerinde. Bir soru yankılanır zihninizde. Bu kadar yükseğe çıkan bir medeniyet nasıl bu kadar derin bir sessizliğe gömülebilir? Cevap, ayaklarınızın altındaki o çatlamış mermerdedir. Cevap, gökyüzündeki o tek kartalın süzülüşündedir. Ama siz o cevabı duyamazsınız. Sadece hissedersiniz. Bir ağırlık, bir eksiklik, bir tamamlanmamışlık. Şehir size bir şey söylemek üzereyken vazgeçmiş gibidir. Güneş, Güllük Dağı'nın arkasına çekildiğinde, Termessos son bir kez parlar. Altın sarısı bir ışık, yıkık duvarların üzerinden süzülüp vadinin derinliklerine dökülür. O an her şey bir hayal gibi görünür. Ama sonra ayağınızın altındaki sertliği, elinizin altındaki soğuk taşı hissedersiniz. Gerçeklik buradadır. Sert, köşeli ve acımasız. Yokuş aşağı inmeye başladığınızda, arkanızda bıraktığınız şeyin sadece bir antik kent olmadığını bilirsiniz. Siz bir inat anıtını terk ediyorsunuz. İskender'in ordularına, zamanın aşındırmasına ve doğanın istilasına direnen o ruhu. Aşağıdaki yola ulaştığınızda, başınızı kaldırıp yukarı bakarsınız. Zirve artık karanlıktır. Şehir tekrar kendi karanlığına çekilmiştir. Işıklar söndüğünde, Termessos tekrar solimlerin, kartalların ve susuzluğun olur. Cebinizde bir parça taş ya da bir anı kalmaz. Sadece bir his kalır. Yukarıda, o bulutların değdiği yerde bir şeylerin hala beklediği hissi. Yarım kalmış bir cümle, bitmemiş bir motif, hiç sorulmamış bir soru.
Aşağıda dünya dönmeye devam eder. Arabalar geçer, insanlar konuşur, hayat akar. Ama yukarıda, o sessiz zeminde zaman durmuştur. Taşlar birbirinin üzerine binmiş halde bir sonraki büyük sarsıntıyı beklemektedir. Son basamağa geldiğinizde durursunuz. Bir kez daha o derin nefesi duyarsınız. Dağın nefesini. Ve sonra sessizlik her şeyi örter. Geriye kalan sadece mutlak, ağır bir boşluktur. Termessos kapılarını tekrar kapatmıştır. Sessizlik.